Merhaba, ben Doktor Mustafa Acar. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım. Yaklaşık 20 yıllık uzmanım. Son 4 yıldır da doçent doktor olarak kendi kliniğimde hastalarıma hizmet vermeye devam ediyorum. Ben daha çok rinoloji üzerine, yani burun ameliyatları üzerine daha çok çalışıyorum ama kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım. Bu konuyla ilgili, bu alanla ilgili bütün ameliyatları ya da bütün hastalıklarla ilgileniyorum. Bunun dışında daha çok medikal estetik, yüz estetiği ile ilgili işlemler yapıyoruz. Son 10 yıldır oldukça daha popüler oldu ve pandemi sonrası çok daha popüler hale geldi. Botoks, dolgu uygulamaları, iple yüz germe ya da mezoterapi, yüz gençleştirme, bu tür işlemleri çok yoğun olarak yapmaya başladık. Rinoplasti daha çok burun şekliyle ilgili problemlerin düzeltildiği, beraberinde de burun içerisinde nefesle ilgili problemler varsa bunların düzeltildiği ameliyattır rinoplasti. Burun estetiği olarak da isimlendirebilirsiniz. Bunlar farklı tekniklerde yapılabiliyor. Öncelikle hastamızın tabii istemesi gerekiyor ve isteyerek bize, burun ameliyatı isteyerek bize başvuruyor. Güzel burun tabii her cerrahın farklı şekli, farklı doğrusu ve herkesin de farklı bir doğrusu var. Bence güzel burun yüzünüze uyan, doğal, norm şekillere daha uygun, norm ölçülere uygun, yüzünüzde uyumlu bir burundur güzel burun. Ama güzellik anlayışı farklı. Bazen tabii hastalarımızdan çok farklı istekler gelebiliyor. Aşırı kalkık burunlar ya da çok kavisli burunlar istenebiliyor. Tabii hastanın isteğine uymak gerekiyor ama bana bırakılırsa ameliyat için hani sizin güzeliniz ne denirse yüze uygun, doğal ve güzel burunları tercih ediyorum. Evet, burun estetiği zor bir ameliyat değil. Yaklaşık 2 ila 4 saat arasında değişiyor burnun zorluğuna göre. İçerisinde problemler varsa onlar da düzeltiliyor. Sonrasında bir miktar şişlik, morluk olabiliyor. Ağrı genellikle çok fazla olmuyor hastalarımızda. Artık eskiden hastalarımız burun ameliyatında tampondan çok korkarlardı. Şimdi artık bu korkulacak bir şey değil çünkü silikon tampon dediğimiz tamponlar var. Bunlar ağrı yaratmıyor, burnunuzda nefes alabiliyorsunuz, burnunuzu tıkamıyor. Ortası delikli tamponlar ve çıkartırken burnunuzun içine yapışmıyor, çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz onu. Ağrıya sebep olmuyor ve tıkanıklık ve basınç yaratmadığı için de sizi ameliyat sonrası dönemde çok fazla rahatsız etmiyor. Hastalarımız bu konuda çok bilinçli, çok araştırarak ve teknikleri bilerek, öğrenerek geliyorlar ve bunu da sorguluyorlar. Ben açık teknik yapıyorum. Bu konuda kendimi daha iyi olduğumu düşündüğüm için açık teknik yapıyorum. Açık teknikle sonuçlarım daha iyi, öyle düşünüyorum. Kapalı teknik de yapılabilir tabii ki. Avantajı, dezavantajları var. Açık teknikte dezavantajı burnunuzun uç kısmında, alt kısmında bir dikiş izi olacaktır ameliyat sonrasında. Kapalı teknikte bu iz olmayacaktır. Ama açık teknikte de anatomiye daha iyi hakim olabilirsiniz ve tekniği daha kolay uygulayabilirsiniz. O yüzden ben açık tekniği tercih ediyorum. O güzel buruna en erken 3 ay sonra sahip olacağız. Alçıyı aldığımız zaman eski burnuna göre daha güzel bir burun, daha iyi bir burun oluyor. Ama yine de ödem, şişlik, bir miktar yine morluklar olabiliyor. Bunların tamamen geçmesi, ödemin azalması, cildin oturması, burun şeklini alması 3 ay ile 1 yıl arasında değişiyor. Ama biz genellikle hastalarımıza 3 aydan önce o istediğimiz şekle ulaşmayacağımızı bildiriyoruz. Tabii revizyon rinoplasti ilk ameliyatın başarısız olduğu durumlarda yapılan ikinci ya da üçüncü ameliyatlara revizyon rinoplasti diyoruz. Revizyona gidiş yolunda tabii birçok faktör var. Doku iyileşmesi, yanlış teknikler, yanlış cihazların uygulanması gibi ya da hastalarımızın ameliyat sonrası bakımda dikkat etmemeleri, darbe almaları gibi birçok sebep var revizyon rinoplastiye giden yolda. Şimdi burada revizyon rinoplasti tabii ilk ameliyata göre çok daha zor bir ameliyat. Burada burun içerisinde bu ameliyatta kıkırdaklar kullanılıyor. İlk ameliyatta kıkırdaklar tüketildiği için revizyon ameliyatında bazen vücudunuzun başka bölümlerinden işte kaburgadan ya da kulağınızdan kıkırdak almak zorunda kalabiliyoruz. Öncelikle tatil sonrasında tavsiye ediyoruz. Çünkü ameliyat sonrasında 1 ay boyunca deniz ve güneş yasak diyoruz hastalarımıza. Güneşten korumak gerekiyor. Deniz enfeksiyona sebep olabiliyor. O yüzden tatilini yapıp daha sonra ameliyatın olmasını tavsiye ediyoruz. Ama sağlık turizminde çok kısa sürelerde bu ameliyatı gerçekleştirip 1 hafta ya da 10 gün içerisinde hastalarımızı tekrar memleketine gönderebiliyoruz. Aslında en basit soruyu çok soruyorlar. Hocam ağrı olacak mı? Şişlik, morluk olacak mı? Ağrı çok az. Yani neredeyse hiç %95 hastamız ağrıdan şikayet etmiyor. Şişlik, morluk dokuya göre değişebiliyor. Aynı teknikleri uyguluyoruz hemen hemen. Bir miktar olabiliyor ama o da 1 hafta 10 gün içerisinde geçiyor. Evet, burun ameliyatı olmadan önce mutlaka iyi araştırmak gerekiyor.
gerekiyor. Cerrahınızı iyi seçmelisiniz. Ameliyat olmadan önce mutlaka görüşmelisiniz. İletişim kurabileceğiniz ve o güveni sağlayabildiğiniz hekimde ameliyat olmanızı tavsiye ediyorum.